Saç dökülmenizi durduracak olan, saçlarınızın hızlı bir şekilde uzamasını, beyaz saçlarınızın çok daha geç çıkmasını sağlayacak olan basit ve çok etkili bir tarif paylaşıyorum. Pirinç kullanacağım. 1 çay bardağı pirinci bir kabıma aktardım. Pirincin ilk suyunu alıyorum. Bu şekilde dökeceğim arkadaşlar. İlk suyunu atacağım. Çok fazla hırpalamıyorum bu aşamada. Sadece ilk suyunu aldım ve bunu döküyorum. İşte pirinç suyumu süzdükten sonra pirincimin üzerine 5 çay bardağı yani 1 çay bardağı pirince 5 çay bardağı su ekliyorum. Normal ılıklıkta arkadaşlar bu su. Sıcak değil, soğuk değil. Oda sıcaklığında 5 çay bardağı su koydum. Artık hırpalayabilirim. Pirinçlerimi bu aşamada güzelce hırpalıyorum. 2 saat, 3 saat bu şekilde suyumu bekletiyorum artık. Bakın rengine kadar değişti. Pirinç sütü elde etmiş oldum. Benim amacım fermente pirinç suyu elde etmek zaten bu çalışmada. Ve etkiyi artırmak için biraz daha C vitamini yüklemek, o kokuyu da almak, daha etkili hale getirmek için tarifimi mandalina, portakal veya limon kabuğu alıyorum. Güzelce yıkadığım bir mandalinanın ve bir portakalın kabuğunu kullanıyorum bu tarifte. Beklettiğim pirinç sularının içerisine soyduğum kabukları pirinç suyumu süzdükten sonra bir tavamın içerisine pirinç suyumu bu şekilde aktarıyorum. Ve ocağa almadan az önce portakal ve mandalina kabuklarımı içerisine koyuyorum. Kapağını kapatıyorum ve ocağımın altını kısıyorum. Kısık ateşte kaynayana kadar şöyle 4-5 dakika pirinç suyumu ve portakal mandalina kabuklarımı haşlıyorum arkadaşlar. Sonra altını kapatıyorum. Kapağını açtım ve cam bir kavanoza pirinç suyumu süzüyorum. Bu şekilde aktarıyorum. Saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olan pirinç suyu içerisindeki amino asitler sayesinde de yeni saçlarımızın çıkmasına yardımcı oluyor. Çok daha parlak, sağlıklı, ışıl ışıl saçlara kavuşmamızı sağlıyor. Tekrardan bir mandalina kabuğunu geri içerisine koydum. Bir gün bu şekilde beklettim. Bir günün ardından artık mandalina kabuğunu çıkartıyoruz. Çünkü o bozulma yapacaktır arkadaşlar. İşte fermente pirinç suyumu bu şekilde elde ediyorum. Ve suyumu cam bir kavanozda saklıyorum. Ağzını kapattım. 2 gün daha bekletiyorum. Toplamda 3 gün beklettikten sonra hazırladığım bu karışımı banyo esnasında başka bir kaba, özellikle bu şekilde bir kaba aktarırsanız dökmesi, uygulaması çok daha basit olacaktır. Dilerseniz bir sprey şişeye de aktarabilirsiniz. Temiz saça uygulama yapacağız. Saçımızı bir kere şampuanladık. Güzelce duruladık. Artık duştan çıkmadan önce temiz saçımıza bunu saç diplerimize ve saç uçlarımıza kadar güzelce döküyoruz. Bu aşamada altta ayrı bir kap daha tutarsanız pirinç suyunuz boşa gitmez, dökülmez. Tekrardan alır o suyu saçlarınıza kullanabilirsiniz. Yarım saat beklettikten sonra saçlarımda artık tek bir durulama yapıyorum. Tekrar saçımı şampuanlamıyorum, kesinlikle durulama yaptım. Artık saçlarımı, o ışıl ışıl saçlarımızı durulayabilir, kurutabiliriz. Artık bakım zamanı. Güzelce fönlüyoruz. Her duş sonrası lütfen saçlarınızı güzelce kurulayın. Sonrasında tarayın. Göreceksiniz ki ilk uygulamadan itibaren saçlarınız çok daha az dökülecek, daha sağlıklı, parlak olacak. Pirinç suyunun içerisinde bulunan vitaminler B, C ve E vitaminleri ve mineraller sayesinde saçlarınız çok daha parlak ve yumuşak olacak. Saç köklerinizi uyararak yeni saçlarınızın çıkmasını sağlayacak. Bu şekilde daha dolgun ve parlak güzel saçlara kavuşacaksınız. Bu uygulamayı arkadaşlar haftada 2 kere veya 3 kere yapabilirsiniz. Dediğim gibi saçlarınız temiz olacak. Saç diplerinden uçlarına kadar kullanacaksınız. Farklı uygulamalarda bunu saç spreyi olarak da kullanıldığını göreceksiniz. Yalnız bu şekilde yıkamadan sürekli kullanımda saçlarınızı biraz sertleştirebilir. O yüzden verdiğim şekilde uygularsanız, aktardığım şekilde uygularsanız çok daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Benim araştırdığım ve uyguladığım kadarıyla en güzel sonucu bu şekilde
temiz saçlara uygulayıp yarım saat beklettikten sonra alabiliyoruz. Umarım hepiniz kullanır, memnun kalır. Dilediğiniz o güzel saçlara kavuşursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.